Anadolu Nefesi'ne hoş geldin. Birlikte yüzyıllar öncesine, zamanın daha ağır aktığı günlere doğru sakin bir döneme doğru yolculuk yapıyoruz. Hikayemize başlamadan önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara minik bir kalp eklemeyi unutma. Şimdi rahatça yerleş, omuzlarını gevşet ve nefesini yavaşlat. Yolculuğumuza başlıyoruz. Yüzyıllar önce güneş İstanbul'un üzerinde yavaşça yükselirken boğazın suları altın gibi parlıyordu. Sabahın ilk ışıkları minarelerin zarif gölgelerini süslüyor, martıların sesi rüzgarların taşıdığı tuz kokusuyla birlikte İstanbul sabahını karşılıyordu. O günlerde Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Saraylar, bahçeler, kütüphaneler ve medreseler hepsi büyük bir medeniyetin parçasıydı. Bu büyük dünyanın kalbinde ise görkemli bir saray yükseliyordu. Topkapı Sarayı. Yüksek duvarları, geniş avluları ve sakin bahçeleriyle bu saray yalnızca bir yönetim merkezi değildi. Burası aynı zamanda bilgi, kültür ve zarafetin yetiştirdiği bir yerdi. Ve bir gün bu sarayın kapılarından içeri bir genç kız girdi. Onun adı Gülfem Hatun'du. O zamanlar henüz gençti ama hayat onu Osmanlı tarihinin zarif ve saygı duyulan kadınlardan biri yapacak uzun bir yolculuğa hazırlıyordu. Topkapı Sarayı'na ilk kez giren biri için burası adeta başka bir dünyaydı. Geniş taş avlular, sessiz koridorlar, işlemeli kapılar ve her bir köşesinde ayrı bir hikaye saklayan bahçeler. Sarayın kapısından içeri girildiğinde ilk hissedilen şey ihtişamdan çok düzen ve huzurdu. Her şey belirli bir ritimle ilerlerdi. Sabahları kuş sesleri sarayın bahçelerini doldurur, güneş mermer avlulara yumuşak bir ışık yayardı. İşte Gülfem Hatun bu dünyanın içinde yetişmeye başlamıştı. Ama saray hayatı sadece görkemli kıyafetler ve büyük odalardan ibaret değildi. Saray aslında bir eğitim yeriydi. Burada yaşayan genç kadınlara yalnızca görgü kuralları değil, aynı zamanda bilgi ve kültür öğretilirdi. Osmanlı Sarayı'nda eğitim çok önemliydi. Özellikle sarayda yetişen kadınların bilgili, zarif ve düşünceli olması beklenirdi. Bu nedenle sarayda birçok farklı ders verilirdi. Gülfem Hatun'un günleri çoğu zaman bu eğitimlerle geçerdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan dersler arasında Osmanlı edebiyatı, hat sanatı, musiki, tarih ve kültür, görgü ve saray adabı bulunurdu. Bu dersler sadece bilgi öğretmezdi. Aynı zamanda insanın karakterini de şekillendirirdi. Sabır, dikkat, nezaket ve düşünceli olmak. İşte bu değerler saray eğitiminde çok önemliydi. Gülfem Hatun bu dersleri büyük bir ilgiyle takip eden öğrencilerden biriydi. Özellikle kitaplarla vakit geçirmek onun en sevdiği şeylerden biriydi. Sarayın sakin köşelerinde küçük kütüphaneler bulunurdu. Bu odalarda raflar dolusu kitaplar vardı. Tarih kitapları, şiirler, bilgelik dolu sözler ve eski hikayeler. Gülfem Hatun bazen bu kütüphanelerden birine gider ve uzun süre kitap okurdu. Sayfalar arasında dolaşırken farklı şehirleri, farklı insanları ve farklı zamanları hayal ederdi. Kitaplar ona yalnızca bilgi değil, aynı zamanda derin bir huzur verirdi. Çünkü kitap okumak bazen insanın ruhunu sakinleştirir ve Gülfem Hatun bunu çok iyi biliyordu. Saraydaki en zarif derslerden biri hat sanatıydı. Hat sanatı, harflerin estetik bir şekilde yazılmasıdır. Ama bu sanat yalnızca yazı yazmak değildir. Aynı zamanda sabır ve dikkat gerektirir. Bir harfin doğru yazılması uzun süre çalışmayı gerektirir. Gülfem Hatun bu sanatı öğrenirken büyük bir özen gösterirdi. Kalemi eline aldığında önce derin bir nefes alır, sonra harfleri yavaşça kağıda işlerdi. Her harf bir çizgi, her çizgi ise bir düşünce gibi olurdu. Bu sanat ona sabırlı olmayı öğretmişti. Sarayda öğrenilen bir diğer önemli sanat ise müzikiydi. Osmanlı müzikasını insan ruhunu dinlendiren bir müzikti. Ud, ney ve tambur gibi enstrümanların sesi sarayın odalarında yankılanırdı. Gülfem Hatun müzikleri dinlemeyi çok severdi. Özellikle akşam saatlerinde sarayın bazı odalarında küçük müzik toplantıları yapılırdı ve bu toplantılarda sanatkarlar yavaş ve huzurlu melodiler çalardı. Bu müzikler sarayın sessizliğine ayrı bir güzellik katardı ve Gülfem Hatun için bu anlar günün en huzurlu zamanları olurdu. Topkapı Sarayı'nın en güzel yerlerinden biri bahçeleriydi.
Bahçelerde nar ağaçları, gül bahçeleri ve büyük çınar ağaçları bulunurdu. Bahar aylarında bu bahçeler rengarenk çiçeklerle dolardı. Gülfem Hatun doğayla vakit geçirmeyi çok severdi. Bazen sabahın erken saatlerinde bahçelerde yürüyüş yapardı. Rüzgarların yaprakları hafifçe salladığı o anlarda doğanın huzurunu hissederdi. Doğa insana sabrı öğretir. Bir tohumun büyümesi zaman alır. Bir çiçeğin açması için sabır gerekir. Gülfem Hatun da hayatında bu düşünceyi benimsemişti. Yıllar geçtikçe Gülfem Hatun yalnızca bir bilgi değil, olgunluk da kazanıyordu. Saraydaki eğitim onun karakterini de şekillendirmişti. Onu tanıyanlar Gülfem Hatun'un sakin bir insan olduğunu, nazik konuştuğunu ve insanları dikkatle dinlediğini söylerlerdi. Bu özellikler zamanla saray içinde onun saygı görmesini sağlamıştı. Çünkü gerçek zarafet yalnızca dış görünüşte değil, davranışlarda ortaya çıkardı. Günler, aylar ve yıllar yavaşça ilerliyordu. İstanbul'un sabahları, sarayın bahçeleri ve eğitimlerle dolu günler. Hepsi Gülfem Hatun'un hayatının bir parçası haline gelmişti. O artık yalnızca genç bir saray mensubu değildi. Bilgisi, zarafeti ve sakin karakteriyle dikkat çeken biri olmuştu ve zamanla hayat onu Osmanlı tarihinin en güçlü dönemlerinden birine götürecekti. Çünkü çok yakında Osmanlı tahtında oturan büyük padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde Gülfem Hatun'un zarif ve bilge karakteri sarayda daha çok önemli bir yer kazanacaktı. Ama bu başka bir hikayenin başlangıcıydı ve o hikaye Osmanlı Sarayı'nın bilgelik dolu günlerinde devam edecekti. Gecenin yavaşça İstanbul üzerine indirdiği saatlerde Boğaz'ın esen serin rüzgar sarayın yüksek duvarlarına dokunur, bahçelerdeki ağaçların yapraklarını hafifçe sallardı. Gökyüzünde yıldızlar parlarken İstanbul şehri sessiz bir huzura bürünürdü. Bu huzurun ortasında yükselen görkemli saray ise yine sakin ve düzenli hayatına devam ederdi. Bu saray Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Topkapı Sarayı'ydı. Burada yaşayan herkesin bir görevi, bir sorumluluğu ve bir hikayesi vardı ve zaman geçtikçe sarayın içinde saygıyla anılan bir isim daha belirgin hale gelmeye başlamıştı. Bu isim Gülfem Hatun'du. Gülfem Hatun'un en dikkat çekici özelliği ne ihtişamlı kıyafetleri ne de saraydaki konumuydu. Onu farklı kılan şey bilgeliğiydi. Bilgelik doğru zamanda doğru sözleri söylemektir ve bazen de sadece iyi bir dinleyici olabilmektir. Gülfem Hatun tam da böyle bir insandı. Sarayda birçok kişi onun yanında konuşurken kendini rahat hissederdi. Çünkü o insanları kesmeden dinlerdi. Düşüncelerini aceleyle söylemezdi. Önce anlamaya çalışır, sonra konuşurdu. Bu yüzden saraydaki birçok kadın ve hizmetli zaman zaman onun fikrini almak isterdi. Osmanlı Sarayı'nda saygı kazanmak kolay değildi. Orada yaşayan herkes güçlü karaktere sahipti. Ama Gülfem Hatun saygıyı sessiz davranışlarıyla kazanmıştı. Sarayın koridorlarında yürürken herkes onun nazik tavrını fark ederdi. Birine selam verirken yüzünde sıcak bir tebessüm olurdu. Birine söz söylerken ses tonu her zaman yumuşaktı. Bu küçük ama önemli davranışlar zamanla bir etki yaratmıştı. Çünkü insanlar yalnızca güçlü olanları değil, nazik olanları da hatırlar. Sarayda yaşayan kadınların hayatı dışarıdan bakıldığında ihtişamlı görünse de orada tıpkı hayatın her yerinde olduğu gibi farklı karakterler, bazen fikir ayrılıkları olurdu. Bazen insanlar farklı şeyler isterlerdi. İşte böyle anlarda Gülfem Hatun'un dengeleyici kişiliği ortaya çıkardı. O her zaman insanların birbirlerini anlamasını isterdi. Önce herkesi dinlerdi. Sonra sakin bir şekilde konuşurdu. Bu tavır sarayda büyük bir saygı kazandırmıştı. Çünkü herkes bilir ki bir toplulukta en değerli insanlar çoğu zaman barışı sağlayanlardır. O yıllarda Osmanlı tahtında büyük bir padişah bulunuyordu. Osmanlı tarihinin en güçlü hükümdarlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman, onun dönemi yalnızca askeri başarılarla değil, sanat, bilim ve kültürle de hatırlanır. İstanbul o yıllarda dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. Sarayda şairler,
sanatçılar, bilginler ve düşünürler bulunurdu. Bu atmosfer sarayda yaşayan herkesi etkiliyordu. Gülfem Hatun da bu kültürel ortamdan büyük bir ilham alıyordu. Osmanlı Sarayı'nda şiir büyük bir değer taşırdı. Şairler saraya gelir, şiirlerini okur ve sanat üzerine sohbetler yapılırdı. Bu sohbetler yalnızca eğlence değildi, aynı zamanda düşünceyi geliştiren toplantılardı. Gülfem Hatun bu sohbetleri dinlemeyi çok severdi. Şiirlerin içinde gizli anlamlar arar ve bazen uzun süre bu sözler üzerine düşünürdü. Çünkü onun için bilgi sadece öğrenmek değildi. Bilgi aynı zamanda düşünmekti. Gülfem Hatun sarayda hiçbir zaman yüksek sesle dikkat çekmeye çalışmazdı. Ama onun sakin karakteri zamanla doğal bir liderlik oluşturmuştu. İnsanlar bazen onun yanına gelir ve bir konuda ne düşündüğünü sorarlardı. Çünkü onun bakış açısı her zaman dengeli olurdu. O, insanların duygularını anlamaya çalışırdı. Bir insanın neden üzgün olduğunu, neden kızdığını ya da neden endişeli olduğunu düşünürdü. Bu empati yeteneği onu sarayda özel bir konuma getirmişti. Topkapı Sarayı'nın bahçeleri yalnızca yürüyüş yapmak için değil, aynı zamanda düşünmek için güzel yerlerdi. Bazen akşam saatlerinde sarayın bahçelerinde küçük sohbetler yapılırdı. Ağaçların gölgesinde, yumuşak rüzgarların eşliğinde insanlar hayatlar üzerine konuşurdu. Gülfem Hatun bu sohbetlerde genellikle sakin bir şekilde dinlerdi. Ama konuştuğunda söylediği sözler dikkatle dinlenirdi. Çünkü onun sözleri aceleyle değil, düşünülerek söylenirdi. Gülfem Hatun'un en güçlü özelliklerinden biri de adalet duygusuydu. O, insanların yalnızca konumlarına bakmazdı. Bir hizmetliyle konuşurken de aynı saygıyı gösterirdi. Bir saray mensubuyla konuşurken de. Bu davranış sarayda çok değerliydi. Çünkü gerçek saygı insanlara eşit davranabilmekti. Birçok kişi onun yanında kendini rahat hissederdi. Çünkü onun gözlerinde insanlar yalnızca görevlerinden ibaret değildi. Her insanın ayrı bir değeri vardı. Zaman geçtikçe Gülfem Hatun'un adı saray içinde daha çok saygıyla anılmaya başlamıştı. Ama o bu saygıyı hiçbir zaman güç gösterisine dönüştürmedi. Her zaman aynı sakin tavrını korudu. Her zaman nazik konuştu ve her zaman düşünceli davrandı. Bu yüzden sarayın bazı yaşlı hizmetlileri onun hakkında şöyle söylerdi: "Bazı insanlar bulunduğu yeri aydınlatır." Gülfem Hatun da böyle insanlardan biriydi. Akşam saatleri geldiğinde İstanbul başka bir güzelliğe bürünürdü. Gözü lacivert bir renge dönüşür, minarelerin silüetleri ay ışığında belirirdi. Sarayın bahçelerinde ise gece çiçeklerin kokusu yayılırdı. Gülfem Hatun bazen bu saatlerde sarayın penceresinden İstanbul'a bakardı. Bu şehir yalnızca bir başkent değildi. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin kalbiydi ve o bu medeniyetin içinde iyilik ve bilgelikle hatırlanan bir isim olmaya doğru ilerliyordu. Zaman ilerledikçe Gülfem Hatun'un hayatında başka bir yön daha ortaya çıkacaktı. Bu yön onun zarafetini ve güçlü karakterini daha da belirgin hale getirecekti. Çünkü Osmanlı Sarayı'nın ihtişamlı günlerinde Gülfem Hatun yalnızca bir bilge kadın değil, aynı zamanda zarafetin sembollerinden biri haline gelecekti. Yıllar yavaşça akıp giderken İstanbul şehri her sabah boğazından yükselen hafif sisin içinden yeniden doğar gibi görünürdü. Güneş minarelerin ince silüetlerine dokunur, sarayın kubbeleri altın bir ışıkla parlardı. Bu görkemli şehir yalnızca taşlardan ve saraydan oluşmuyordu. İstanbul bir medeniyetin kalbiydi ve bu kalbin en güçlü ritimlerinden biri Osmanlı tahtında oturan büyük hükümdarların döneminde atıyordu. Bu dönem tarihte altın çağlardan biri olarak anılacaktı. Çünkü Osmanlı tahtında Kanuni Sultan Süleyman bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemi Osmanlı tarihinde büyük bir ihtişam dönemi olarak bilinir. Ama bu ihtişam yalnızca savaş meydanlarında kazanılan zaferle ölçülmezdi. Bu dönem aynı zamanda sanatın geliştiği, bilginlerin yetiştiği
ve kültürün zenginliğiyle birleştiği bir dönemdi. İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla doluydu. Tüccarlar, sanatkarlar, bilginler ve şairler. Hepsi büyük bu şehrin sokaklarından bir araya gelirdi. Bu zengin kültürel atmosfer sarayın içinde de hissedilirdi. Saray yalnızca bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda kültür ve sanat yuvasıydı. İstanbul'un kalbinde yükselen görkemli bir saray. Topkapı Sarayı. Yüksek duvarların ardından sakin ama düzenli bir hayat vardı. Sarayın koridorlarında sabahın ilk saatlerinden itibaren hareket başlardı. Hizmetliler görevlerini yerine getirirlerdi. Bahçelerde çalışan bahçıvanlar çiçekleri sular ve sarayın farklı odalarında eğitimler devam ederdi. Ama bu düzenli hayatın içinde bazı insanlar özellikle dikkat çekerdi. Onlar gösterişle değil, karakterleriyle öne çıkardı. İşte Gülfem Hatun tam da böyle bir insandı. Sarayda geçen yıllar onun karakterini daha da olgunlaştırmıştı. Artık onu tanıyan herkes onun sakinliğini, düşünceli tavrını ve zarif davranışlarını fark ediyordu. Zarafet yalnızca güzel kıyafetleri giymek değildi. Zarafet insanlara nasıl davranıldığında ortaya çıkar. Bunu biliyordu. Gülfem Hatun bu zarafeti davranışlarında da taşıyan biriydi. Konuşurken sesini yükseltmez, birine söz verirken dikkatle dinlerdi ve her zaman ölçülü davranırdı. Bu özellikleri onu saray içinde saygı duyulan bir kişi haline getirmişti. Kanuni döneminde saray hayatı oldukça düzenliydi. Her gün belirli bir ritimle ilerlerdi. Sabah, güneş sarayın avlularında aydınlatırken kuşların sesi her yere yayılırdı. Sonra günün görevleri başlardı. Saray kadınları eğitimlerine devam eder, bazıları da sanatla ilgilenirdi. Bazıları da hayır işlerini üzerine planlar yapardı. Gülfem Hatun bu günlerin çoğunu sakin ama anlamlı bir şekilde geçirirdi. Onun için en önemli şeylerden biri insanlara faydalı olmak düşüncesiydi. Kanuni Sultan Süleyman yalnızca bir hükümdar değildi. Aynı zamanda sanat ve edebiyatla ilgilenen bir padişahtı. Şairler saraya gelir, şiirler okunur. Bu sohbetler saray hayatının en önemli parçasıydı. Çünkü Osmanlı kültüründe sanat insanın ruhunu zenginleştiren bir şey olarak görülürdü. Gülfem Hatun da bu sanatın ortamını büyük bir ilgiyle takip ederdi. Özellikle şiir dinlemek ona huzur verirdi. Şiirlerin içinde bazen doğa anlatılırdı, bazen aşk, bazen de hayatın geçiciliği. Bu sözler insanı hep düşündürürdü ve Gülfem Hatun bu düşüncelerin değerini bilen biriydi. Bazı insanlar vardır, bulundukları ortamın havasını değiştirir. Gülfem Hatun da böyle insanlardan biriydi. Onun bulunduğu odalarda genellikle sakin bir atmosfer olurdu. İnsanlar onun yanında konuşurken daha nazik davranırdı. Çünkü onun tavrı başkalarına da örnek olurdu. Durum zamanla saray içerisinde bir gelenek haline gelmişti. Birçok kişi onun düşüncelerine değer verdi. Çünkü o konuştuğunda sözleri her zaman ölçülü ve anlamlı olurdu. Günler geçerken İstanbul'un akşamları ayrı bir güzellik yaşardı. Güneş yavaşça ufkun arkasına inerken gökyüzü turuncu ve mor renklerde boyanırdı. Boğazın suları akşam ışığında sakinleşirdi. Şehir yavaşça geceye hazırlanırdı. Sarayın yüksek pencerelerinden bakıldığında İstanbul adeta bir tablo gibi görünürdü. Gülfem Hatun bu manzarayı izlemeyi çok severdi. Çünkü bu şehir yalnızca büyük bir başkent değildi. Aynı zamanda bir medeniyetin kalbiydi ve bu kalpte yaşayan insanlar tarihin akışını şekillendiriyordu. Zaman geçtikçe Gülfem Hatun'un adı saray içerisinde daha çok saygıyla anılır olmuştu. Ama o hiçbir zaman bu saygıyı bir üstünlük olarak görmedi. Her zaman aynı sakin tavrını korurdu. Her zaman aynı nazik davranışları sürdürürdü. Bu yüzden onu tanıyanlar gerçek güç bazen sessizdir derlerdi. Gerçek zarafet ise insanın kalbinde yaşar derlerdi. Kanuni döneminin bu ihtişamlı yıllarında Gülfem Hatun'un hayatında önemli bir düşünce yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Bu düşünce insanlara faydalı olacak bir eser bırakmak düşüncesiydi. Osmanlı geleneğinde hayır işleri büyük bir değer taşırdı. Bir insanın yaptığı iyilikler,
yüzyıllar boyunca hatırlanabilirdi. Ve Gülfem Hatun'un kalbinde böyle bir niyet filizlenmeye başlamıştı. Henüz kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Ama bu düşünce çok yakında İstanbul'un sokaklarında yükselen bir esere dönüşecekti. Ve o eser bugün bile insanlara huzur veren bir yer olarak bilinecekti. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü Gülfem Hatun'un hayatında sarayın bahçelerinde başlayan daha derin bir huzur yolculuğu vardı. Bu yolculuk İstanbul'un rüzgarları, bahçeleri ve gece manzaraları arasında devam edecekti. Sarayın en sakin ve en güzel yerlerinden biri olan bahçelerde Gülfem Hatun'un hayatındaki huzur dolu anlara doğru yavaş yavaş ilerliyor. Günlerden bir gün İstanbul yine yavaş bir sabaha uyanıyordu. Boğaz'dan gelen hafif sis şehrin üzerinde ince bir örtü gibi yayılmıştı. Martılar gökyüzünde ağır ağır süzülüyor, denizden gelen rüzgar eski taş sokakların arasından geçerek şehre serinlik getiriyordu. Sarayın yüksek duvarlarının ardında ise bambaşka bir dünya vardı. Bu dünya huzurun, düzenin ve doğanın iç içe geçtiği bir yerdi. Ve bu dünyanın en güzel köşelerinden biri Topkapı Sarayı bahçeleriydi. Topkapı Sarayı'nın bahçeleri yalnızca süs için yapılmış yerler değildi. Burası insanın düşüncelerini dinleyebildiği, zamanın biraz daha yavaş aktığı ve doğanın insanı sakinleştirdiği bir yerdi. Geniş çimenlik alanlar, uzun çınar ağaçları, renkli güller ve çınar ağaçları ve nar ağaçları. İlkbahar geldiğinde bahçeler çiçeklerle dolardı. Güllerin kokusu rüzgarla birlikte sarayın taş duvarlarına yayılırdı. Bu bahçeler birçok insan için yalnızca bir yürüyüş alanıydı. Ama bazı insanlar için bir düşünce ve huzur yeriydi. Gülfem Hatun saray bahçelerinde yürümeyi çok severdi. Özellikle sabahın erken saatlerinde henüz herkes uyanmamışken, bahçeler en sakin halindeyken, güneş ufuktan yeni doğarken ağaçların arasından altın renkli ışıklar süzülürdü. Yaprakların üzerinde gece boyunca oluşmuş küçük çiğ damlaları parıldardı. Bu sessiz anlar insanın kalbini dinlendiren en özel anlardı. Gülfem Hatun ağır adımlarla bahçede yürür, bazen durur ve doğayı izlerdi. Çünkü doğa insana önemli bir şey öğretir. Sabır. Her şey sabırla büyür. Bir tohumun ağaç olması zaman alır. Bir çiçeğin açması için mevsimlerin geçmesi gerekir. Bu düşünceler onun hayatında önemli bir yer tutuyordu. Saray bahçelerinde çok eski çınar ağaçları vardı. Bu ağaçlar yıllardır oradaydı. Belki de birçok padişahın ve saray mensubunun hayatına tanıklık etmişlerdi. Geniş dalları gökyüzüne doğru uzanır, gövdeleri zamanın izlerini taşırdı. Gülfem Hatun bazen bu ağaçların gölgesinde otururdu. Rüzgar yaprakların arasından geçerken hafif bir hışırtı duyulurdu. Bu ses bazen bir fısıltı gibi gelirdi. Sanki doğa insanlara bir şey anlatıyordu. Sakin olmayı, sabırlı olmayı ve zamanı acele etmeden yaşamayı. Saray bahçeleri yalnızca büyük ağaçlardan ibaret değildi. Orada küçük hayatlar vardı. Kuşların dalların arasında yuvar yapar, serçeler sabahları neşeyle ötüşürlerdi. Bazen küçük sincaplar ağaçların arasında hızlıca koşarlardı. Bir köşede ise küçük bir su çeşmesi bulunurdu. Suyun akış sesi bahçeye ayrı bir huzur katardı. Bu ses insanın zihnini sakinleştirirdi. Gülfem Hatun bu küçük ayrıntıları fark eden biriydi. Çünkü huzur çoğu zaman bu olaylarda değil, küçük anlarda saklıdır. Akşam saatleri geldiğinde saray bahçeleri başka bir güzelliğe bürünürdü. Güneş yavaşça ufkun arkasından inerken gökyüzü kızıl ve mor renklere boyanırdı. Ağaçların gölgeleri uzar, rüzgar biraz daha sakinleşirdi. Bu saatlerde bahçeler daha sessiz olurdu. İnsanlar günün yorgunluğunu geride bırakırken doğa yavaşça geceye hazırlanırdı. Gülfem Hatun bazen bu saatlerde bahçeye çıkardı.
gökyüzündeki renkleri izlerdi. Çünkü gün batımı insana önemli bir şey hatırlatırdı. Her günün sonunda bir huzur vardır. Gece olduğunda saray bahçeleri bambaşka bir dünyaya dönüşürdü. Gökyüzünde yıldızlar parıldar, ay ışığı ağaçların yapraklarına düşerdi. Gece çiçeklerin kokusuyla rüzgarla birlikte yayılırdı. Bu saatlerde bahçede yürüyen biri doğanın farkının yüzünü görürdü. Sessizlik. Ama bu huzurlu bir sessizlik. Gülfem Hatun bazen sarayın penceresinden bu manzarayı izlerdi. Ay ışığı bahçeleri gümüş gibi aydınlatırken İstanbul uzakta sakin bir şehir gibi görünürdü. Bu anlar insanın düşüncelerini dinlediği anlardı. Saray bahçeleri Gülfem Hatun için yalnızca güzel bir yer değildi. Burası aynı zamanda bir öğretmendi. Doğa ona sabrı öğretmişti. Bir ağacın büyümesi yıllar alır. Bir baharın gelmesi için kış beklenir. Hayat da böyleydi. Bazı şeyler zaman isterdi. Bu düşünce onun karakterinin en önemli parçası olmuştu. Zaman geçtikçe saray bahçeleri Gülfem Hatun'un hayatında özel bir yer kazanmıştı. Burada yürürken düşünür, otururken dinlenir, doğanın sessizliğiyle huzur bulurdu. Bu huzur onun hayatındaki birçok kararda etkiliyordu. Çünkü sakin bir zihin daha doğru karar verir diye düşünürdü. Bir akşam gün batımının kızıl ışıkları bahçeleri aydınlanırken Gülfem Hatun yine çınar ağaçlarının gölgesinde yürüyordu. Rüzgar hafifçe esiyordu. Bahçede yalnızca kuşların sesi duyuluyordu. O an aklında bir düşünce belirdi. İnsanlar hayatları boyunca birçok şey yapar. Ama bazı şeyler vardır ki insan gittikten sonra bile yaşamaya devam eder. Bir iyilik, bir eser veya bir hayır işi. Bu düşünce onun kalbinde yavaşça büyümeye başladı. Henüz tam olarak ne yapacağını bilmiyordu. Ama bir gün insanlara huzur verecek bir eser bırakmak istiyordu. Ve bu düşünce çok yakında İstanbul'un sokaklarında gerçek bir yapıya dönüşecekti. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü Gülfem Hatun'un kalbinde büyüyen bu düşünce yakında büyük bir hayır eserine dönüşecekti. Ve o eser yüzyıllar boyunca insanların dua ettiği bir yer olacaktı. İstanbul'un sabahları her zaman huzurlu başlardı. Boğaz'dan gelen hafif rüzgar şehrin minarelerine dokunur, martıların sesi gökyüzünde yankılanırdı. Günün ilk ışıkları yavaşça taş sokaklara yayılırken şehir yeni bir güne hazırlanırdı. O yıllarda İstanbul yalnızca bir başkent değildi, medeniyetin kalbiydi. İnsanlar bu şehirde yalnızca yaşamak için değil, aynı zamanda iyilikler bırakmak için de yaşardı. Çünkü Osmanlı kültüründe önemli bir düşünce vardı. Bir insanın en güzel mirası arkasında bıraktığı hayır eserleridir. Osmanlı toplumunda da hayır işleri çok büyük bir değer taşırdı. İnsanlar sahip oldukları imkanları yalnızca kendileri için kullanmazdı. Birçok kişi toplum için kalıcı eserler bırakmak isterdi. Bunlar bazen bir çeşme olurdu, bazen bir köprü, bazen de bir medrese ve çoğu zaman bir cami. Bu eserler yalnızca taşlardan oluşan bir yapı değildi. Onlar insanların dua ettiği, huzur bulduğu, bir araya geldiği yerlerdi. Bu yüzden bir hayır eseri yaptırmak Osmanlı kültüründe en önemli iyiliklerden biri olarak görünürdü. Bir akşam sarayın bahçelerinde yürürken Gülfem Hatun derin düşüncelere dalmıştı. Gökyüzünde gün batımının renkleri yavaşça değişiyordu. Ağaçların gölgeleri bahçede uzuyor, rüzgar yaprakları hafifçe sallanıyordu. O an aklına uzun zamandır büyüyen bir düşünce yeniden ortaya çıktı. Hayat insanlara birçok şey sunar ama en değerli olan şey başkalarına fayda sağlayan bir iz bırakmaktır. Gülfem Hatun insanların huzur bulacağı bir eser yaptırmak istiyordu. Bu eser insanların dua edebileceği, yolcuların dinlenebileceği bir yer ve insanların kalplerini sakinleştirebileceği bir yer olmalıydı.
İşte o an kararını verdi. Bir cami yaptıracaktı. İstanbul'da cami yaptırmak büyük bir sorumluluktu. Çünkü camiler yalnızca ibadet edilen yerler değildi. Onlar aynı zamanda mahallelerin kalbiydi. İnsanlar camide buluşur, dua ederlerdi ve hayatın anlamı üzerine konuşurlardı. Gülfem Hatun'un yaptırmak istediği camide böyle bir yer olacaktı. Yıllar sonra insanlar bu eseri Gülfem Hatun Camii olarak anacaklardı. Cami inşası başladığında İstanbul'da ustalar ve sanatkarlar bir araya geldi. Taş ustaları, ahşap ustaları ve hat sanatçıları. Hepsi bu eserin güzel olması için çalışıyordu. Osmanlı mimarisinde camiler büyük bir özenle yapılırdı. Her taş dikkatle yerleştirilirdi. Her kemer zarif bir şekilde yükselirdi ve her pencere içeriye huzurlu bir ışık girmesi için tasarlanırdı. Bu camide aynı özenle yükselmeye başladı. Günler geçti, haftalar geçti, aylar geçti. İstanbul'un sokaklarında yürüyen insanlar yavaş yavaş yükselen bu yapıyı görmeye başladı. Önce temeller atıldı, sonra duvarlar yükseldi, sonra kubbe şekillenmeye başladı. Her gün, her yeni gün cami biraz daha tamamlanıyordu. Bu süreç yalnızca bir bina yapmak değildi. Bu süreç aynı zamanda bir iyiliğin büyümesiydi. Cami tamamlanmaya yaklaştıkça İstanbul'da insanlar bu yeni eseri merak etmeye başladı. Çünkü yeni bir cami demek, yeni bir buluşma noktası demekti. Bir sabah cami artık hazırdı. Güneş İstanbul'un üzerinde yükselirken insanlar yavaş yavaş caminin avlusunda toplanmaya başladı. Herkes merakla bekliyordu. Sonunda minarelerden ilk ezan sesi yükseldi. Ezanın sesi rüzgarla birlikte İstanbul'un sokaklarına yayıldı. O an caminin avlusunda bulunan insanlar derin bir huzur hissetti. İlk namaz vakti geldiğinde insanlar caminin içine girdi. Sessiz adımlarla saf tuttular. Caminin içinde huzurlu bir atmosfer vardı. Pencerelerden giren ışık duvarlara yumuşak bir aydınlık veriyordu. İnsanlar dua ederken caminin içinde derin bir sakinlik hissediyordu. Bu cami artık yalnızca bir yapı değildi. Burası insanların kalplerini dinlendirdiği bir yer olmuştu. Gülfem Hatun için bu eser yalnızca bir bina değildi. Bu eser bir niyetin sonucuydu. İnsanlara fayda sağlama niyetinin, bir iyilik yapma niyetinin ve bir huzur bırakma niyetinin. Zaman geçtikçe insanlar bu camide dua etmeye devam ettiler. Yeni nesiller geldi. Yeni insanlar bu caminin avlusundan geçti. Ama cami her zaman aynı huzuru taşımaya devam etti. Bazı insanlar hayatlarında büyük işler yaparlar. Bazı insanlar ise sessiz ama kalıcı iyilikler bırakır. Gülfem Hatun da böyle bir isimdi. Onun yaptırdığı cami yıllar boyunca insanlara huzur vermeye devam etti. Ve onun adı bu eserle birlikte hatırlanmaya günümüzde hala devam ediyor. Bir gece ay ışığı İstanbul'un üzerinde parlıyordu. Caminin minaresi gökyüzüne doğru yükseliyor, bahçedeki ağaçlar hafif rüzgarla sallanıyordu. Gece sessizdi ama bu sessizlik huzur dolu bir sessizlikti. Caminin içinde dua eden insanların bıraktığı o manevi atmosfer hala hissediliyordu ve bu eser insanlara huzur vermeye devam ediyordu. Ama Gülfem Hatun'un hikayesi yalnızca bu camiyle sınırlı değildi. Onun hayatı aynı zamanda İstanbul'un manevi atmosferiyle de iç içeydi. Çünkü bu şehir yalnızca taşlardan ve sokaklardan oluşmaz. İstanbul aynı zamanda duaların, hikayelerin ve hatıraların şehridir. Gece yavaş yavaş İstanbul'un üzerine inerken şehir bambaşka bir güzelliğe bürünürdü. Gündüzün kalabalığı azalır, sokaklar sessizleşir, rüzgar boğazın üzerinden geçerek eski taş evlerin arasında dolaşırdı. Gökyüzü koyu lacivert bir renge dönüşür ve yıldızlar tek tek görünmeye başlardı.
Bu şehir yalnızca büyük saraylarıyla ve görkemli yapılarıyla değil, ruhu ile de büyüleyici bir yerdi. Çünkü İstanbul, yüzyıllar boyunca insanların dua ettiği, umut ettiği ve huzur bulduğu bir şehir olmuştu. Bu huzurlu atmosferin en önemli merkezlerinden biri ise Topkapı Sarayı ve çevresindeki büyük camilerdi. Osmanlı döneminde İstanbul'un günün ritmini belirleyen en önemli seslerden biri ezandı. Sabahın erken saatlerinde henüz şehir uykudayken minarelerden yükselen ilk ezan sesi gökyüzüne doğru yayılırdı. Bu ses rüzgarla birlikte mahallelerin üzerinden geçer, boğazın sularına süzülür ve şehrin her köşesine ulaşırdı. İnsanlar bu sesi duyduklarında yeni bir günün başlangıcı olduğunu hissederlerdi. Akşam olduğunda ise yine minarelerden yükselen ezan sesi günün sona erdiğini hatırlatırdı. Bu ses yalnızca bir çağrı değildi. Aynı zamanda şehre huzur veren bir melodiydi. İstanbul geceleri bazen çok sessiz olurdu. Özellikle rüzgarların hafif estiği gecelerde. Şehrin üzerinde sakin bir atmosfer oluşurdu. Ay ışığı boğazın sularına düşer, minarelerin ince silüetleri gökyüzüne doğru uzanır ve şehir adeta bir masal gibi görünürdü. Bu saatlerde insanlar evlerinde dinlenir. Bazıları dua ederdi. Bazıları ise düşüncelere dalardı. İstanbul'un geceleri insanın ruhunu dinlendiren anlar sunardı. Osmanlı döneminde insanlar hayatın yoğunluğu içinde mutlaka manevi huzura zaman ayırırdı. Camiler bu huzurun merkeziydi. İnsanlar günün belirli saatlerinde camilere gider, dua eder ve kalplerini sakinleştirirdi. Caminin içinde oluşan o sessizlik insana derin bir huzur verirdi. Pencerelerden süzülen ışık duvarlara yumuşak bir aydınlık bırakırdı. İnsanlar orada yalnızca ibadet etmezdi, aynı zamanda hayat üzerine düşünürlerdi. İstanbul'un bu manevi atmosferinde katkı sağlayan yapılardan biri de Gülfem Hatun'un Camii'ydi. Bu cami yıllar boyunca birçok insanın dua ettiği bir yer olmuştu. Sabah namazından gelen insanlar, öğle vakti kısa bir mola veren tüccarlar, akşam vakti dua eden yaşlılar. Hepsi bu caminin içinde huzur bulurdu. Bu caminin duvarları yalnızca taşlardan oluşmuyordu. Onlar aynı zamanda insanların dualarının tanığıydı. İstanbul'un sokakları her gün birçok hikayeye tanıklık ederdi. Bir köşede bir esnaf dükkanını açardı. Bir sokakta çocuklar oyun oynardı. Bir caminin avlusunda insanlar sohbet ederdi. Ama tüm bu hareketin içinde bile şehrin manevi sakinliği vardı. Bu sakinlik insanların birbirine saygı göstermesinde, yardımlaşmasında ve birlikte yaşamasında hissedilirdi. Gülfem Hatun bazen sarayın yüksek pencerelerinden İstanbul'u izlerdi. Şehir uzakta geniş bir manzara gibi görünürdü. Minareler, kubbeler ve denizin üzerinde ilerleyen küçük kayıklar. Bu manzara ona her zaman aynı şeyi hatırlatırdı. Hayat büyük bir yolculuktur ve bu yolculukta en değerli şey insanlara huzur bırakmaktır. Gece ilerledikçe şehir daha da sessizleşirdi. Bazı camilerde hala dua eden insanlar olurdu. Kimi bir dilek için, kimi şükretmek için, kimi ise yalnızca huzur bulabilmek için dua ederdi. Bu dualar gökyüzüne yükselirken şehir sanki daha da sakinleşirdi. İstanbul'un geceleri bu yüzden farklıydı. Çünkü bu şehirde yalnızca insanlar yaşamıyordu. Aynı zamanda yüzyılların manevi hatırası yaşıyordu. Gülfem Hatun için İstanbul yalnızca bir başkent değildi. Bu şehir aynı zamanda bir ilham kaynağıydı. Minarelerin sesi, boğazın rüzgarı ve camilerin huzuru. Onun hayatındaki düşünceleri şekillendiriyordu. İnsanlara fayda sağlayan bir eser bırakma düşüncesi de bu atmosferin içinde büyümüştü. Ve bu düşünce
zamanla onun hayatının en önemli değerlerinden biri haline gelmişti. Yıllar geçtikçe İstanbul büyümeye devam etti. Yeni insanlar geldi, yeni hikayeler yazıldı. Ama bazı isimler bu şehrin hatıralarında yaşamaya devam etti. Gülfem Hatun da bu isimlerden biri oldu. Çünkü onun bıraktığı eserler ve iyilikler İstanbul'un manevi atmosferine katkı sağlamıştı. Şimdi gece İstanbul'un üzerinde bir kez daha derinleşiyor. Ay ışığı minarelerin üzerinde düşüyor. Rüzgar bahçelerdeki ağaçları hafifçe sallıyor. Şehir sessiz bir huzur içerisinde dinleniyor. Ve bu huzurun içinde Gülfem Hatun'un hikayesi de yavaşça devam ediyor. Ama bu hikayenin en dokunaklı kısmı henüz anlatılmadı. Çünkü onun hayatında yalnızca büyük eserler değil, insanlara dokunan küçük iyilikler de vardı. Ve bu iyilikler bazen bir insanın hayatını değiştirecek kadar değerliydi. Osmanlı Sarayı'nın yüksek duvarlarının ardında çoğu zaman görünmeyen ama kalplerin derinliklerinde hissedilen bir şey vardı. İyilik. Bu iyilik bazen bir sözde, bazen bir dua fısıltısında, bazen de kimsenin fark etmediği küçük bir yardımla ortaya çıkardı. Ve sarayın bu sessiz iyilik hikayelerinin en güzel örneklerinden biri zarafeti ve merhametiyle anılan Gülfem Hatun'du. Onun hayatındaki en dikkat çekici özelliklerden biri insanlara karşı taşıdığı derin şefkat duygusuydu. Çünkü Gülfem Hatun için saray hayatı yalnızca ihtişamdan ibaret değildi. Onun için asıl önemli olan şey insanların kalplerine dokunabilmekti. Saray hayatında yardım etmek çoğu zaman büyük törenlerle yapılmazdı. Gerçek iyilik çoğu zaman sessizce gerçekleştirilirdi. Rivayet edilir ki Gülfem Hatun sarayın hizmetkarları arasında sıkıntı yaşayanları fark ettiğinde onları hemen çağırmazdı. Önce uzaktan gözlemlerdi. Birinin yüzünde yorgunluk varsa, bir başkasının gözlerinde kaygı saklıysa bunu anlamakta ustaydı ve çoğu zaman ertesi gün o kişinin kapısına bir kese altın bırakırdı ya da bir miktar erzak. Ama asla bir isim olmazdı. Bu yardımların kimin tarafından yapıldığını çoğu kişi bilmezdi. Fakat sarayda fısıltı halinde dolaşan bir düşünce vardı. Bu iyiliklerin ardında mutlaka Gülfem Hatun vardır. Osmanlı toplumunda yetimlere sahip çıkmak büyük bir erdem sayılırdı. Bu gelenek saray çevresinde de çok güçlüydü. Gülfem Hatun özellikle yetim çocuklara karşı çok hassas bir kalbe sahipti. Saraydan zaman zaman İstanbul mahallelerine gönderilen yardımlar arasında küçük keseler, kumaşlar ve yiyecekler bulundururdu. Bu yardımlar çoğu zaman yetim çocukların eğitimine ve günlük ihtiyaçlarına destek olmak içindi. Bir rivayete göre ise bir gün saraya gelen bir haber Gülfem Hatun'un kalbini derinden etkiledi. Şehrin bir mahallesinde yaşayan bir dul kadın çocuklarını büyütmekte zorlanıyordu. Bunu duyan Gülfem Hatun o aile için uzun süre devam edecek bir yardım düzenlemesini sağlamıştı. Ama yine aynı şekilde hiç kimse onun adını bilmiyordu. Çünkü o iyiliğin gösterilmeden yapılması gerektiğine inanıyordu. Saray yalnızca siyaset ve devlet işlerinin konuşulduğu bir yer değildi. Aynı zamanda birçok insanın çalıştığı, yaşadığı ve umut taşıdığı bir dünyaydı. Gülfem Hatun bu dünya içerisinde yumuşak bir denge oluşturuyordu. Saray kadınları arasında zaman zaman küçük anlaşmazlıklar yaşanırdı. Fakat Gülfem Hatun çoğu zaman bu durumları büyümeden çözen kişilerden biri olurdu. Onun yöntemi çok basitti. Yumuşak sözler, sakin bir ses tonu ve anlayış. Böyle anlarda çoğu kişi onun yanına gelip içini dökebilirdi. Çünkü onun yanında insanlar kendini rahat hissederlerdi. Tarihte bazı insanlar büyük savaşlarda, büyük zaferlerle hatırlanır. Ama bazı insanlar vardır ki onlar küçük ama kalıcı iyiliklerle hafızalarda yer ederler. Gülfem Hatun'un hikayesi de böyleydi. Bir hastaya gönderilen şifa duası,
bir hizmetkarın ailesine ulaştırılan yardım, bir yetim çocuğun eğitimine yapılan destek. Bu küçük iyiliklerin çoğu resmi kayıtlara bile geçmemiştir. Ama insanlar arasında anlatılan hatıralarda yaşamaya devam eder. Bir yardım ulaştığında çoğu kişi dua ederdi. Allah bu iyiliği yapan kişiden razı olsun. Ve bazen bu dualar kimin olduğu bilinmeyen bir hayır sahibine gönderilirdi. Belki de o duaların bir kısmı sessizce yardım eden Gülfem Hatun'a ulaşmıştı. İnsanların gücü bazen makamlarında değil, kalplerinde saklıdır. Gülfem Hatun'un hikayesi de tam olarak bunu gösterir. Sarayın görkemli hayatı içinde o, insanlara karşı duyduğu merhameti hiç kaybetmemişti. Çünkü onun için gerçek zenginlik paylaşabilmekti. Gerçek güç iyilik yapabilmekti. Ve gerçek huzur başka insanların kalbine dokunabilmekti. Sarayın duvarlarının ardında geçen bu sessiz merhamet hikayeleri zaman akışı içinde yavaşça geçmişe karıştı. Ama İstanbul'un rüzgarlarında, eski sokaklarında ve dualarında bu iyiliklerin hatırası yaşamaya devam etti. Ve hikayemiz yavaşça son bölüme yaklaşırken bir kadının geride bıraktığı manevi mirası doğru ilerliyoruz. Güneş yavaş yavaş İstanbul'un üzerinde yükselirken şehir uyanıyordu. Ama saray duvarlarının ardında yılların sessizliğinde bir huzur hakimdi. Gülfem Hatun artık sarayda dolaşmasa da bıraktığı eserler ve iyilikler İstanbul'un her köşesinde hissediliyordu. Cami hala minaresinden ezan sesleri yükseltiyor. Bahçelerdeki ağaçlar rüzgarla hafifçe sallanıyor ve sarayın koridorları bir zamanlar onun merhametli adımlarını hatırlıyormuş gibi sessizce yankılanıyordu. İstanbul halkı onun adını sık sık anmasa da onun bıraktığı huzur her daim kalplerindeydi. Bir yetim çocuğun aldığı destek, bir yaşlı kadının soğuk kış günlerinde sıcak battaniyede oluşu ve camide duaların yankılanması. Tüm bu küçük ama anlamlı iyilikler zamanın ötesinde bir miras bırakıyordu. Çünkü gerçek miras yalnızca taşlardan ve yapılardan oluşmazdı. Kalplerde açan iyilik çiçekleri nesilden nesile geçer ve yüzyıllar boyunca insanlara rehber olurdu. Gülfem Hatun'un yaşamı sessiz ama güçlü bir örnekti. Onun zarafeti, bilgeliği ve merhameti yalnızca saray duvarları arasında kalmadı. İstanbul'un sokaklarına, camilerin avlularına ve insanların dualarına işlendi. Her adımında bir sabır, her sözünde bir anlayış vardı ve geride bıraktığı her eser insanlara bir ders veriyordu. İyilik yapmak kalıcı bir huzur bırakmaktır. Zaman akıp gitse de insanlar onun bıraktığı hayır eserlerinin önünden geçtiğinde kalplerinde hafif bir sıcaklık hissederlerdi. Caminin avlusunda oturan bir çocuk yapının tarihini bilmeden bile iç huzurunu hissedebilirdi. Ve bir yaşlı minarelerden yükselen ezanı dinlerken yıllar önce bir kadının merhamet dolu kalbini hatırlayabilirdi. Bu sadece taş ve tuğladan değil, manevi bir bağdan doğan mirastı. Yıllar, yüzyıllar geçse de Gülfem Hatun'un izleri kaybolmadı. İnsanlara verdiği huzur, öğrettiği sabır ve merhametle İstanbul'un rüzgarında, camilerin avlularında ve halkın kalbinde yaşamaya devam etti. Ve bu izler bizleri hatırlatıyor. Gerçek güç yüksek saraylarda veya büyük ünvanlarda değil, başkalarına dokunulan bir kalpte saklıdır. Gecenin sessizliğinde İstanbul hafif bir rüzgarla sallanıyor. Ay ışığı minarelerin üstlerine düşüyor. Cami avlusu sessiz ve huzurlu bir şekilde bekliyor. Ve bu sessizlik Gülfem Hatun'un mirasının bir yankısıydı. Bir kadının merhameti, bilgeliği ve zarafeti zamanın ötesine taşınmıştı. Onun hayatı bize öğretiyor ki huzur ve iyilik bırakılan en kalıcı mirastır. Şimdi yavaşça gözlerinizi kapatın. Boğazın hafif rüzgarını hissedin. Minarelerden yükselen ezanı hayal edin
ve İstanbul'un eski taş sokaklarında dolaşan sessiz huzuru içinizde hissedin.